O yerinde olmak istediğin, özendiğin insanlara bir bak. Hepsinin bir ortak özelliği var. Hepsi mutlu. Bulundukları yerde olduğu için mutlular, evet, ama asıl mutlu oldukları için o yerdeler. Sen neye şükredersen hayatında ona daha fazla yer açılır. İşin sırrı, mutlu olmak için bir hedefe ihtiyacın yok. Çünkü mutluluk ulaşabileceğin bir yer değil, içinde var olabileceğin bir yer. Mutluluğun sırrı onun hep sende olduğunu bilmek. Çünkü sen bulunduğun yerden mutlu olmak için bir hedef koyarsan hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Çünkü sen gelecekte yaşamıyorsun, sen bu anda yaşıyorsun. Ve her zaman bu anda yaşayacaksın. Mutluluğu içinde bulunduğun ana entegre etmen gerekiyor. O zaman mutluluğu yaşayabilirsin, mutluluğu deneyimleyebilirsin o zaman. Mutlu olman için hiçbir şeye ihtiyacın yok. Çünkü mutluluk sadece fark edilebilecek bir şey. İstediğin her şeyle mutlu olabilirsin. İlla yatların, katların, milyon dolarların olmak zorunda değil. Ve sen yaşadığın hayattan, içinde bulunduğun andan ne kadar mutlu olursan, o an o kadar bereketlenir. Çoğalmak, büyümek istiyorsan içinde bulunduğun anın değerini bilmelisin. Anca o zaman gerçek zenginliği deneyimlersin. Sen ne kadar çok zengin hissedersen kendini, o kadar zengin olmaya devam edersin. Evet, engellerimiz, bahanelerimiz, bir sürü sıkıntılarımız hepimizin var. Ama bir şekilde birileri başarabiliyor, istediği yerlere gelebiliyor insanlar. Bunun teknik olarak enerjisel arka planı şu şekilde çalışıyor. Hayatın boyunca yaşadığın bazı olaylar senin enerji alanında bir iz bırakabiliyor. Ve bu iz zamanla kopyalanarak bedenine işlemeye başlıyor bu sefer. Ve artık hayatında sana hastalıklar, rahatsızlıklar olarak gelmeye başlıyor bu. Ya da sürekli tekrar eden olaylar yaşamaya başlıyorsun. Burada aslında sana söylenen şey, orada bir iz var, o izi dönüştür, bir daha bunları yaşamak zorunda kalmayacaksın. Evet, şamanik seanslar, bireysel çalışmalar bunların bir çözümü, doğrudur, ama olmazsa olmaz mı? Hayır, değil. Her şey için seans almak zorunda da değilsin. Evet, seans işleri kolaylaştırır, daha hızlandırır, bir kısa yol gibidir. Ama tek yolu hiçbir zaman değildir. Hayal edebileceğin her şey mümkün dostum. Einstein, Tesla, Da Vinci, Elon Musk, bunların hepsi seans alarak mı bir yerlere geldiler? Hepsinin bir ortak özelliği vardı. Evet, yaptıkları işte mutluydular ama bir ortak özellikleri vardı hepsinin ve o da bir amaçlarının olması. Onları her sabah yataktan kaldıracak bir sebeplerinin olmasıydı. Çünkü kimse yok yere sabahın köründe kalkıp bütün zamanını bir konu üzerine harcamaz. Neden uyandıklarını, neden yaşadıklarını biliyorlardı. Varmak istedikleri bir yer vardı onların. Söylemek istedikleri bir mesajları vardı hepsinin. Amaçlarını yaşamaya başladıkları için mutluydular. Hayallerine giden yolda oldukları için ve bunun farkında oldukları için mutluydular. Ve mutlu oldukça daha zengin oldular. Zenginlik paradan çok daha büyük bir şey. Milyonlarca dolar paran bile olsa onu harcayabildiğin kadar zenginsin. Ailenle vakit geçirebildiğin kadar zenginsin veya senin için en önemli olan şeyler neyse, onlarla zaman geçirebildiğin kadar zenginsin. Bu yüzden farkına var kendini ve şükret. Hiçbir şeyi boşuna yaşamıyorsun. Tesadüfen başına hiçbir şey gelmiyor senin. Hepsi sana bir rehberlik. Daha önce söylemiştik sen ne demeksin diye. Bunu bulmaya çalışmak zorunda da değilsin. Bu olabileceğin bir şey. Çünkü bir şeyi arayıp oldurmaya çalışmakla sadece olmak arasında çok büyük fark var. Sadece olmak yaşamdır, ruhunu dinlemektir. Oldurmaya çalışmak özenmektir. Sen olmadığın bir şeye dönüşemezsin. Hayatın yokuş aşağı gider o zaman. Her ne yapıyorsan yap, enerjin yüksek olsun. Çünkü yaşıyorsun ve onu yapabiliyorsun. İlerleyebiliyorsun istediğin yöne doğru. Bir amacın var mı acaba diye düşünebiliyorsun mesela.
Bu yüzden herkes anda kalmak diyorlar, akışta kalmak diyorlar. Çünkü zenginlik orada. Anca bulunduğun anda mutlu olabilirsin. Gelecekte veya geçmişte değil. Eğer bulunduğun an dışında başka bir zamanı şu anki hayatına katarsan, o zaman korkarsın. O zaman tedirginliklerin, endişelerin olur. Ve hepsinin en üstünde olan şey ise bir amacının olması. Eğer nereye gideceğini bilmiyorsan nereye gittiğinin hiçbir önemi kalmaz. Düşen bir yaprak gibi istediğin her yere savrulabilirsin. Ama bir amacın olursa, söyleyecek bir sözün olursa, o zaman onu paylaşmak için uyanırsın her sabah. Her sabah heyecanla yataktan kalkıp onu yapmak istersin. Çünkü her ne yapıyorsan yap, onu neden yaptığını bilirsin. Ödemeler, borçlar, satın almak istediklerin seni yataktan kaldırmaz. Aksine senin sadece canını sıkar. Onların hepsi zaten kendiliğinden olur. Eğer sen kendi yolunda yürürsen. Bu keşfedebileceğin, arayıp bulup oldurmaya çalışacağın bir şey değil. Bu sadece olabileceğin bir şey. İçinde bulunduğun anda, kendi sesini dinleyerek. Önce şükrederek başla her ne yapıyorsan. Hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Her zaman iyi şeyler de yaşamıyoruz. Kötü bir şey yaşadıysan yine kendine zaman tanı ve onu da yaşa. Yasını tutmaktan kaçma, ağlamaktan kaçma. Gülmekten de kaçma, hayatı yaşamaktan da kaçma, şükretmekten kaçma. İstediğin kadar mutlu olabilirsin. Bu sadece fark etmene bağlı. Sebepsiz yere çok canın sıkıldığında kalk 2 spor yap. Birkaç şınav çek, mekik çek. Fark edeceksin, vücudun enerjisi bir anda değişecek. Yaşadığın hayat senin elinde. Zamanında bir köyde her şeyi bilen bir adam varmış. Kral bunu duyduğu zaman bilgisini test etmek istemiş ve huzuruna çağırmış. Kral ne sorduysa adam hepsini tereddütsüz bilmiş. Bu duruma sinirlenen kral en son eline bir kelebek almış ve elini arkasına koymuş. Ve adama sormuş. Demiş ki elimde ne var? Kelebek demiş. Peki demiş. Kelebek ölü mü, diri mi? Kralsa bu cevabı hazırlıklıymış. Adama birazdan ölü mü, diri mi diye soracak ve adam ölü derse elini açıp kelebeği bırakacakmış. Eğer yaşıyor derse elini sıkıp kelebeği öldürecekmiş. Ve adama sormuş. Elimdeki kelebek ölü mü, diri mi? Adam da krala bakmış ve kralım o sizin elinizde demiş. İçinde bulunduğun anı yaşayabilmek senin elinde. Bu an senin hayatın. Ve bu anda olduğun için mutlu olabilirsin. Sırf bunun için bile şükredebilirsin. İçinde bulunduğun bu anı besleyip büyütmek de senin elinde. Onu yok edip dağıtmak da senin elinde. Fark et sadece. Mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece mutlu olabilirsin. Ve mutlu olmak senin enerjini yükseltir. Ve enerjin yüksek olduğu zaman ister istemez mutlu olursun. Hayatından minnettar olursun. Yaptığın işe odaklanabilirsin. Kalbinden bir şeyler yapabilirsin. Ve eğer adımı beyninle değil de kalbinle atabilirsen, işte o zaman amacını bilirsin. Senin kalbini titreten şeyi o zaman duyabilirsin. O seni yolda ayakta tutar. Ve yürüdüğün o yol cennet olur kendiliğinden. Kendi arkanda dur. Sen seni desteklemezsen başka hiç kimse seni desteklemeyecek. Eğer sen kendini sevmezsen başka hiç kimse seni sevmeyecek. Sen değerli olduğunu bilmezsen kimse sana bunu hissettirmeyecek. Çevrendeki her şey sana bir ayna. Sen kendini nasıl hissediyorsan çevrende her zaman onu göreceksin. Kendine ekmek ol, kendi suyun ol. Ruhundan beslenmeyi öğren. O zaman sonsuz olursun. Çünkü ruh sonsuzdur. Kendini söylemekten korkma. Karşı çıkanlar olur, destekleyenler olur.
Yanında yürümek isteyenler olur, karşında duranlar olur, sana köstek olanlar olur. Ama sen kendini ifade ettikçe, yaptığın işle, söylediğin sözle, hareketinle, duruşunla, anı değerlendirme şeklinle, mutlu oluşunla, o zaman senin hayatını arttıracak olanlar senin yanında olacaklar. Sen kendini söyledikçe bir şarkı olacaksın. Belki başta anlamsız olacak ama melodisi, müziği, ritmi zamanla kendiliğinden gelecek. Fark edeceksin. Kendini kendi tarzında ifade et. Ve bunun için zorlamana gerek yok. Kendi zamanında olur her şey. Kendi şarkını söyle. Sen kendi şarkını söyle ki ihtiyacı olanlar duyabilsin. Sen söyledikçe orkestradaki yerini alacak herkes. Dik durmaktan korkma. Dik dur. Senden başka bir tane daha yok. Ve senin bu dünyaya katacağın her neyse onu senden başka hiç kimse yapamayacak zaten. Sen tesadüfen doğmadın dostum. Seninle birlikte yürümek isteyenler olduğu için bu andasın. İzin ver. Kendinden başka hiçbir şey olmak zorunda değilsin. Ve kendin olmak için de ekstra bir efor sarf etmene gerek yok. Amacını bulmak için aylar yıllar geçirmene gerek yok. Senin kendi bir rengin var zaten. Sadece o rengi yayacaksın. O zaman kalbini duymaya başlayacaksın. Seni heyecanlandıran, gözlerini dolduran şeyleri o zaman öğrenmeye başlayacaksın. O zaman göreceksin ki asıl yolun aydınlanmış olacak zaten. İşte o zaman zıplaya zıplaya o yolu yürümeye başlayacaksın. Mutlu olmak, neşeli olmak, yüksek enerjili olmak nedir? O zaman onu yaşayacaksın. Kendini doğurmak diye bir tabir var. Herkes aslında kendinin annesi ve kendinin babasıdır. Babanla, annenle yaşadıkların senin ruhunun o parçasının bir yansıması. Herkesin ruhunda, hayatında gördüğü her şeyin bir karşılığı var. Bu yüzden her şey olabilirsin diyorlar sürekli. Ama sadece kendin olan da mutlu olabilirsin. Asıl özgürlük sende. Ve bunu sadece sen biliyorsun. Bunu dışarıdan sana kimse söyleyemez. Herkes zamanı geldiğinde kendini doğurur. İnsanın gerçekten yaşamaya başladığı an, doğduğu an değil, kendini keşfettiği andır. Çünkü insan kendini doğurduğunda öğrenir amacının ne olduğunu.